Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına çok yakışacağını düşündüğüm oldukça lezzetli bir kurabiye tarifi ile geldim. Her zaman olduğu gibi malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Tarifimiz için önce 110 gram oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 4 dolu yemek kaşığı kadar toz şeker, bir çimdik yani şöyle çay kaşığının ucu ile birazcık tuz ve bir dolu çay bardağı kadar da esmer şeker ilave edelim. Bu arada kullandığım çay bardağının ölçüsü 125 mililitredir. Malzemeleri bir araya getirdikten sonra mikserle birkaç dakika kadar çırpalım. Eğer mikseriniz yoksa tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi üzerlerine bir adet yumurta kıralım. Bir paket toz vanilin, bir pakette toz kabartma tozu ilave edip tekrardan mikserle veya karıştırıcı ile karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra son olarak üzerine eleyerek azar azar un ilavesi yapalım. Öncelikle 2 çay bardağı dolusu un ilavesi yaptım. Karıştırdım. Kıvamı yeterli gelmediği için yarım çay bardağı kadar daha ekleyip tekrardan karıştırdım. Bu aşamada kesinlikle elinizle yoğurmanıza hiç gerek yok. Spatula ile veya kaşıkla karıştırmanız yeterli olacaktır. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldikten sonra üzerine 1 çay bardağı kurabiye çikolatası veya damla çikolata ekleyelim. Çikolataları ilave ettikten sonra tekrardan güzelce karıştıralım. Ve hazır olan kurabiye hamurumuzun üzerine bir poşet veya streç ile hava almayacak şekilde güzelce kapatıp en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra bir dondurma kaşığı ile veya herhangi bir kaşıkla hamurdan alıp yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Bu aşamada elinizle şekil vermek isterseniz eğer çok fazla sıkıştırmamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde içerisi çiğ kalabilir. Ve hazır olan kurabiye hamurlarımızı önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 15 dakikadır. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz destek olmak amaçlı beğeni butonuna tıklayabilir ve de yorum yazabilirsiniz. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.